bebeğim olmayacak. Ben ablam gibi olamayacağım. Bazı lanetler mirasla geçer. Yaşar babasından kalan büyük mirası devraldıktan sonra hayatı alt üst olmuştu. Aynı çatı altında yaşadığı baldızı Canan'ın ona saplantılı bir aşkla bağlandığını öğrenmesiyle evin içindeki karanlık da yavaş yavaş ortaya çıkar. Yaşar'ın kızı Efsun ise akıl sağlığıyla sınanmakta, evin dört bir yanını görünmeyen varlıklar sarmaktadır. Ancak asıl tehlike geçmişte yapılmış korkunç bir büyüden gelmektedir. Orhan adında yetenekli bir adam kendisine verilen ilahi gücün sınırlarını zorlarken aile, ifritlerin ve beddua zincirinin hedefi haline gelir. Bu hikayede ne mantık işler ne de dua yeter. Çünkü bazı kapılar bir kez açıldığında artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Siccin 6 başta serinin son filmi olarak duyurulmuştu ve 9 Ağustos 2019'da vizyona girmişti. Ancak 2024'te Siccin 7'nin çıkmasıyla bu plan değişti. Yine de Siccin 6 yönetmen Alper Mesci'nin sinematografik olarak en olgun işi olarak kabul edilmektedir. Filmde Siccin 3'ten tanıdığımız Orhan karakteri bu bölümde tekrar geri dönmüştür. Bu karakterin dönüşü serinin önceki filmleriyle bağ kurarak izleyicilere tanıdık bir yüz sunmaktadır. Filmin tanıtımı için düzenlenen yarışmada Siccin 6'yı izleyip hiç korkmayan kişiye 95.000 TL ödül vaat edilmişti. Katılımcılar özel kameralarla izlenerek tepkileri ölçülmüştü. Bu filmin tanıtımında oldukça büyük rol oynamıştı. Filmde Kur'an'dan ayetler, Arapça dualar ve dini semboller sıkça kullanılmıştır. Bu unsurlar filmin korku öğelerini de güçlendirmiştir. Siccin 6 serinin en yüksek prodüksiyon kalitesine sahip filmi olarak öne çıkmaktadır. Film beklenmedik bir sonla izleyicileri şaşırtmaktadır. Bu sürprizli final serinin önceki filmleriyle bağlantılı ipuçları içermektedir. Evet dostlarım, çekimlerle ilgili çok ilginç bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Filmin final sahnesi Nevşehir'in Yaprakhisar köyünde bulunan 1700 yıllık Selimi Manastırı'nda çekilmişti. Bu detay filmin mistik atmosferine tarihi bir derinlik katmaktaydı. Bu tarihi mekan Kapadokya'nın en büyük kaya oyma manastır komplekslerinden biri olup geçmişte rahiplerin eğitim gördüğü ve ibadet ettiği önemli bir merkezdi. Manastırın mistik atmosferi ve etkileyici mimarisi filmin korku öğelerini güçlendirmiştir. Selime Manastırı sadece Siccin 6 için değil. Şuraya çok dikkat dostlarım. Aynı zamanda Star Wars serisinin yaratıcılarının da ilham kaynağı olmuştu. Bu özelliğiyle manastır sinema dünyasında özel bir yere sahiptir. Filmin çekimleri 4 hafta süresince Nevşehir'in Ürgüp, Avanos ve Özkonak ilçelerinde gerçekleştirilmiştir. Bu bölgelerin seçilmesi filmin atmosferine Anadolu'nun mistik ve tarihi dokusunu katmıştır. Anadolu'da özellikle kırsal bölgelerde cin musallatı, büyü ve beddua gibi konular halk arasında sıkça anlatılan hikayelerdendir. Bu tür anlatılar filmin temelini oluşturan konular arasında yer alır. Örneğin bir aile bireyinin diğerine karşı duyduğu kıskançlık veya nefret nedeniyle yapılan büyüler ve bunun sonucunda yaşanan doğaüstü olaylar halk arasında sıkça dile getirilen temalardır. Filmde karakterlerin yaşadığı psikolojik travmalar ve dini inançlar arasındaki çatışmalar ön plandadır. Bu durum halk arasında cin çarpması veya büyüye maruz kalma gibi inançlarla ilişkilendirilir. Ayrıca filmde kullanılan dini semboller ve ayetler Anadolu'daki halk inançları ile paralellik gösterir. Orhan karakteri belki de bu serilerin en önemli karakterlerinden birisi olma özelliği taşımaktadır. İlk olarak Siccin 3 Cürmü Aşk filminde karşımıza çıkmıştı. Eşinin ölümünden sonra başka bir alemden bir ailenin kızına musallat olup onu ölen karısı olan Kader'in yerine koymaya çalışmıştı. Zaten geri kalan olaylarda neler olduğunu biliyorsunuz dostlarım.
Bu bölümde ise Orhan yaptığı hatalar doğrultusunda Allah'a bol bol tövbe etmektedir. Fakat cinlerin Orhan'ı bırakmaya hiç niyetleri yoktur. Orhan'ın yeniden ortaya çıkması Sicin evreninde süreklilik yaratmaktadır. Bu da seriyi takip eden izleyicilere tanıdık ama farklı bir deneyim sunmuştur. Sicin 6 filmindeki Orhan karakteri önceki filmlerdeki halinden farklı olarak tövbe etmiş ve cinlerle düşünce gücüyle iletişim kurabilen bir kişilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yeteneği Efsun'a musallat olan cinlere karşı savaşmak için kullanır. Filmin finalinde İfrit'le olan karşılaşması Orhan'ın bu mücadeledeki kararlılığını ve dönüşümünü gösterir. Orhan'ın bu dönüşümü karakterinin derinliğini ve gelişimini yansıtmaktadır. Tövbe etmiş olması onun geçmişteki hatalarından ders çıkardığını ve artık bu doğaüstü varlıklarla mücadele etmeye kararlı olduğunu gösterir. Cinlerle düşünce gücüyle iletişim kurabilmesi onun bu alandaki yetkinliğini ve ruhsal gücünü ortaya koyar. Efsun'a musallat olan cinlere karşı verdiği mücadele Orhan'ın sadece kendi içsel şeytanlarıyla değil aynı zamanda gerçek anlamda şeytani varlıklarla da yüzleştiğini göstermektedir. Bu mücadele onun karakterinin ne kadar değiştiğini ve geliştiğini açıkça ortaya koyar. Filmin finalinde İfrit'le olan karşılaşması Orhan'ın bu mücadeledeki en zorlu sınavıdır. Bu karşılaşma onun kararlılığını, cesaretini ve ruhsal gücünü test eder. Orhan'ın bu mücadeleden nasıl çıktığı onun karakterinin nihai gelişimini ve dönüşümünü belirler. Peki dostlarım, final bölümünde İfrit kendisini Yezid-Rah olarak isimlendirmiştir. Biraz buna değinmek istiyorum. Yezid-Rah, filmde İfrit sınıfına ait oldukça güçlü ve karanlık bir cin olarak gösterilmektedir. Diğer sıradan cinlerden farklı olarak irade sahibi, bilinçli ve insan iradesine doğrudan musallat olabilen bir varlıktır. Orhan'ın tövbesine ve irade gücüne rağmen ona meydan okuyan bir varlık olması onun metaforik gücünü arttırmaktadır. İsmin kökeni folklorik ya da klasik dini metinlerde doğrudan geçmez. Ancak Yezid-Rah ismi birkaç farklı anlam katmanı oluşturabilir. Yezid, İslam tarihinde zalimlikle anılan bir figürdür. Örneğin Muaviye'nin oğlu Yezid gibi. Buradaki kullanım şeytani ve günahkar olanı simgelemektedir. Rah eki Farsçada yol, gidiş, taraf anlamına gelir. Böylece Yezid-Rah ismi Yezid'in yolu, lanetli yol anlamı taşımaktadır. Bu da onun sapkınlığın, lanetin ve cehennemi gücün bir temsilcisi olduğu fikrini güçlendirmektedir. Orhan artık tövbe etmiş, ruhen arınmaya çalışan biri olarak gösterilmektedir. Yezid-Rah ise onun geçmişteki günahlarının cismani ve ruhani formu gibi düşünebiliriz. Orhan'la olan bu karşılaşma aslında bir dış mücadele gibi görünse de temelde Orhan'ın içindeki karanlıkla hesaplaşmasıdır. Bu noktada film çok güçlü bir metafor yaratır. İnsanoğlu tövbe etse bile geçmişte yaptığı hatalar veya açtığı bir kapının sonuçlarıyla yüzleşmek zorundadır. Ses tasarımı olsun, görünümünün tiksindirici detayları ve diyaloglarıyla birlikte Yezid-Rah seyirci üzerinde ciddi bir korku etkisi yaratmıştır. Ancak sadece korkutmakla kalmaz. Seyirciyi ruhsal tehdit kavramıyla yüzleştirmektedir. Finalde Orhan'ın onunla yüzleşmesi aslında Orhan'ın gerçek kurtuluşa ulaşabilmesi için geçmesi gereken son sınavdır. Yezid-Rah sadece bir cin değil, Orhan'ın geçmiş günahlarının toplamı, takıntılarının şekil bulmuş halidir. Bu isim aracılığıyla film seyirciye aynen şunları söylemektedir. Günahkar eylemler sadece seni değil, senden sonrakileri de lanetler. Orhan film boyunca cinlerle düşünce gücüyle iletişim kurabilen, onları anlayan ve etkileyebilen olağanüstü bir zihinsel güce sahiptir. Bu güç onun için bir silahtır. Efsun'u ve diğer masumları koruyabilmek için kullanır. Fakat aynı zamanda da bir yüktür.
Bu güç onun ruhunu her an şeytani çekime maruz bırakabilecek kadar karanlıkla iç içedir. Orhan bu gücüyle şeytani varlıkları alt edebilir, masumları koruyabilir. Tövbe etmiş birinin kaderi değiştirebilme gücüne erişmesi kutsal bir yücelik gibi görünür. Ancak madalyonun bir de diğer tarafı vardır. Aynı güç onu karanlığa yeniden çekebilecek bir kapıdır. Tövbesine rağmen cinlerle iletişim kurabiliyor olması onu hiçbir zaman sıradan bir insan yapmayacak. Bu güç normal bir yaşamı imkansız kılar. Orhan artık sıradan bir insan gibi sevemez, yaşlanamaz, unutamaz. Finaldeki Orhan hakkında söylenen alt konuşmalarda da özellikle dini, mitolojik anlatılarda sıkça gördüğümüz bir motifi bizlere sunmaktadır. Allah tarafından seçilmiş kişi dünyayı koruyabilir ama kendini asla kurtaramaz. Orhan artık bir kahramandır. Güçlü ama yalnız bir bekçidir. Tıpkı lanetli bir peygamber ya da kadim bir mühür taşıyıcısı gibi düşünebiliriz. Orhan bu bölümde de şeytanla olan savaşını kazandı. Ama aynı anda şunu da öğrendi. Kimi savaşlar zaferle değil, bedelle sonuçlanır. Kimi kabiliyetler ödül değil, ömürlük kefarettir. Ve bazı kapılar kapansa bile insanın içinde hala açık kalır. Belki de asıl lanet o güce sahip olmak değil, o güçle yaşamak zorunda kalmaktır. Ben Kapital Burak.